Hayatında bir çizgi var. Belki hiç düşünmedin ama orada. Doğduğun gün çizildi ve sen ona doğru yürüyorsun. Çalışma hayatının bittiği, dinlenmenin başladığı yer. Emeklilik yaşı. Peki o çizgiyi oraya kimin koyduğunu hiç merak ettin mi? Çoğu insan tahmin ederken hep aynı yerlere gidiyor. Herhalde işçi dostu bir devrimci, bir sendikacı, belki bir sosyalist. Cevap tam tersi. Emekliliği icat eden adam sosyalistlerden nefret ediyordu. Hatta bu sistemi tam olarak onları bitirmek için kurdu. Ve işin daha da tuhafı, o gün çizdiği çizgi 70'ti. 70 yaş. Öyle bir çizgi ki dönemin işçilerinin çoğu oraya ulaşamadan ölüyordu. Bunu tasarlayan adam da bunu gayet iyi biliyordu. Bu videoda o satrancın hikayesini izleyeceğiz. Hamle hamle. Berlin, 1870'ler. Tehdit Almanya yeni bir imparatorluk ve makinelerin çağında büyüyor. Fabrika bacaları, demiryolları, madenler. Köyler boşalıyor, şehirler işçiyle doluyor. O işçilerin hayatını düşün. Günde 14-16 saat. Kaza olursa tazminat yok. Hastalanırsan ücret yok. Yaşlanırsan ya ailen bakar ya kilise merhamet eder ya da kimse. Böyle bir dünyada işçilere bu düzen değişmeli diyen bir hareket hızla büyüyor. Sosyalistler ve imparatorluğun başındaki adam bunu bir tehdit olarak görüyor. Otto von Bismarck, demir şansölye. İmparatorluğu savaşlarla kurmuş, soğukkanlı bir satranç oyuncusu. İlk hamlesi tam beklendiği gibi. Sopa. 1878'de sosyalist yasakları çıkıyor. Gazeteleri kapatılıyor, dernekleri dağıtılıyor, toplantıları yasak. Sonuç, sosyalistlerin oyları düşmüyor. Aksine seçimden seçime artıyor. Sopa işe yaramıyor. Ve işte o noktada Bismarck, tarihin gidişatını değiştiren o soruyu soruyor. Madem yasakla bitmiyor, başka ne bitirir? Hamle Bismarck'ın bulduğu cevap, düşmanlarının bile yıllar sonra saygıyla anacağı kadar zekiceydi. Sosyalistleri yenmek istiyorsan vaatlerini çal. İşçiler ne istiyor? Hastalıkta güvence, kazada koruma, yaşlılıkta ekmek. Peki bunları onlara sosyalistler değil de devlet verirse? Bismarck'ın mantığı buz gibi netti. Kendi sözlerinin özeti şu: kendisine maaş bağlayan bir devleti hiçbir işçi yıkmak istemez. Yani bu bir merhamet projesi değildi, bir aşı projesiydi. Halka küçük dozda güvence verecek, devrim hastalığına karşı bağışıklık kazandıracaktı. 1881'de plan sahneye kondu. Kaiser Wilhelm, Alman meclisine tarihi bir mektup gönderdi. Mektupta işçiler için devlet güvencesi vaat ediliyordu. Mektubu Kaiser imzalamıştı. Ama satırların arkasındaki akıl Bismarck'tı. Muhalifler dalga geçti. "Bu yaptığın sosyalizmin ta kendisi," dediler. "Devlet sosyalizmi." Bismarck ne yaptı dersin? Alay ettikleri o etiketi aldı, göğsüne taktı. İsim umrunda değildi, o tahtaya bakıyordu. Üçleme ve makine kuruldu. 3 hamlede 1883 sağlık sigortası, hastalanan işçiye ilk kez devlet eliyle güvence. 1884 kaza sigortası. Makineye kolunu kaptıran işçi ilk kez sokağa atılmıyor. Ve 1889 tarihin ilk devlet emeklilik sigortası. Bunun ne kadar radikal olduğunu bugünden anlamak zor. O güne kadar dünyanın hiçbir yerinde yaşlılık devletin sorunu değildi. Gücün tükendiğinde kaderin, çocuklarının insafına ya da kilisenin çorbasına kalmıştı. İlk kez bir devlet çıkıp şunu dedi: "Yaşlılığın benim işim. Çalış, prim öde, işveren de ödesin. Ve gün gelince maaşını benden al." Bugün dünyanın dört bir yanında kullanılan sistemin temeli o gün atıldı. Peki pratikte nasıl işliyordu? Her işçinin ücretinden küçük bir pay kesiliyordu. İşveren aynı kadarını ekliyordu. Devlet de üstüne bir miktar koyuyordu. Ve 1891'de tarihin ilk devlet emeklilik maaşları ödenmeye başladı. Gişelerin önünde hayatının 40 yılını fabrikada geçirmiş adamlar sıraya girdi. Ellerine geçen para azdı. Ama o para bir şeyin kanıtıydı. Artık görünmez değillerdi. Kulağa güzel geliyor değil mi? Şimdi işin öbür yüzüne bakalım. O meşhur çizgiye. Yaş 70. 2 efsane. Bu hikayede herkesin bildiği 2 şey var. Ve ikisi de yanlış. Birinci efsane, ilk emeklilik yaşı 65'ti.
Çünkü Bismarck 65 yaşındaydı. Bu hikaye o kadar yayıldı ki ders kitaplarına bile sızdı. Gerçek, ilk emeklilik yaşı 70'ti ve Bismarck o gün 74 yaşındaydı. Yani kendi kuralına göre çoktan emekliydi. Yaşın 65'e indirilmesi ise çok sonra, 1916'da. Bismarck öldükten 18 yıl sonra. İkinci efsane daha incelikli. O devirde ortalama ömür 40'tı. Yani zaten kimse emekli olamıyordu. Bu da göründüğü gibi değil. O ortalama 40 rakamını aşağı çeken şey korkunç bebek ölümleriydi. Çocukluğu atlatan bir işçi pekala 60'larını görebiliyordu. Ama 70 başka bir şeydi. Ağır işte çalışan bir bedenin çoğu zaman ulaşamadığı bir çizgiydi. Ve işte satrancın en ince hamlesi tam burada. Sistem kağıt üstünde cömert, kasada hesaplıydı. Herkes prim ödeyecek ama çizgiye herkes ulaşamayacaktı. Fabrikaya 14'ünde giren o işçiyi düşün. Elleri makine yağıyla 40 yıl. Her hafta primi kesiliyor ve çizgi ufukta. Görüyor ama çoğu zaman dokunamıyor. Cömertlik gibi görünen şey aslında çok iyi hesaplanmış bir vaatti. İstersen hesabı bir de devletin penceresinden gör. Milyonlarca işçi her hafta prim ödüyor. Peki kasadan kim maaş alıyor? Sadece 70'i geçebilen küçük bir azınlık. Ve onların da önünde uzun 10 yıllar yok. Giren para çok, çıkan para az. Sistem kendi kendini döndürüyor, üstüne devlete itibar kazandırıyordu. Bismarck kumar oynamamıştı, matematiğe oynamıştı. Peki bu soğuk hesap Bismarck'ın asıl amacına ulaştı mı? Sosyalistler durdu mu? Geri tepme rakamlar ortada. Yasak döneminin başında sosyalistlerin oyu 300 bin civarıydı. Sonra sigortalar geldi. Sağlık sigortasının ertesi yılı 550 bin. Emeklilik yasasından önceki seçim 760 bin. Ve 1890'da 1 milyon 400 binin üstü. Neredeyse 5 kat. Yani ne sopa işe yaradı ne havuç. İşçiler sigortayı aldı ve sosyalistlere oy vermeye devam etti. Aynı yıl her şey birden çözüldü. Sosyalist yasakları kaldırıldı. Ve tahttaki yeni Kaiser, yaşlı şansölyeyi kapının önüne koydu. Satranç ustası kendi kurduğu tahtada kaybetmişti. Normalde hikaye burada biter. Başarısız bir siyasi hamle tarihin dipnotu olur. Ama bu hikayenin asıl tuhaflığı şimdi başlıyor. Miras. Çizgi bize kaldı. Çünkü hamle öldü ama icat yaşadı. Bismarck'ın aşı diye tasarladığı sistem ülkeden ülkeye yayıldı. Amerika 1935'te kendi sosyal güvenlik sistemini kurarken dönüp Almanya'ya baktı. Bugün sosyal güvenlikte dünyanın iki ana modelinden biri hala onun adını taşıyor. Bismarck modeli. Madem iki model dedik, öbürünü de bir cümleyle tanıyalım. İngiltere'nin Beveridge modeli. Fark basit. Bismarck'ta parayı çalışanlar ve işverenler öder, primle. Beveridge'de herkes öder, vergiyle. Bugün hangi ülkede yaşıyorsan yaşa, emekliliğin büyük ihtimalle bu iki düzenden birinin içinde. 140 yıl önce Berlin'de açılan defter hala hepimizin adına işliyor. Ve en büyük ironi şu, sosyalizmi durdurmak için tasarlanan o sistem, bugün siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin doğal hakkı saydığı bir kurum oldu. Bismarck bunu duysa ne derdi bilmiyoruz. Bir şey daha kaldı o günden. Çizgi. Emeklilik yaşı o gün cetvelle çizildi. Ve o gün bugündür hiç durmadan tartışılıyor. Kim ne zaman dinlenmeli? Çizgi nerede durmalı? Ve çizgiyi kim çizmeli? Yaklaşık 140 yıldır her ülkede, her nesilde aynı kavga. Bir dahaki sefere emeklilik yaşı tartışması duyduğunda şunu hatırla. O çizgiyi ilk çizen adam kimsenin o çizgiye ulaşmasını istemiyordu. Sence emeklilik bir hak mı yoksa hala bir satranç hamlesi mi? Yorumlarda tartışalım ve merak etmeye devam et.